Arkadaşlar selamlar. Artık rahat rahat başlayabiliriz. Her şeyimiz okey. Şimdi birinci konumuz Play to Earn mevzusuna bedava nasıl giriyoruz? Scholarship nedir? Bedavaya oyun nedir? Şimdi bunları iki ayrı yere alalım. Bir, bedava oyun dediğimiz şey şudur. Oyun kendisini tanıtmak için başlangıçta bedavaya çıkar ya da oyunun geliri çok düşüktür. Bedavaya oynayabilirsin. İki yol budur. Mevzu şu, adamlar direkt derler ki arkadaşlar böyle böyle bir oyunumuz var, bu oyun bedava çıkacak. Seni tabii ki dönüp dolaştırıp para vermeye itecek yolları olacak vesaire vesaire ama sen burada ayda 30 dolar, 40 dolar, 50 dolar kazanabiliyorsun. Bunların örnekleri nelerdir dersen benim bizzat oynadığım Arena of Glory var, Vaxaan'da Million on Mars var. Bunun dışında Crypto Royale vardı. YouTube'da çok fazla reklamını görmüşsünüzdür. Bunların da dışında zaten bir tane büyük bir video çektim. Guild of Guardians diye bir oyun geliyor. Free to play özelliği de olacak. Mobil aplikasyonu olacak. Tabi onun gelmesine daha bir yıl falan var ama geldiğinde çok büyük ses getireceğini düşünüyorum. Peki ben bunları nereden araştırırım? Abi giriyorsun. Sana o kadar tool verdim. Twitter'a giriyorsun. P2E, F2P. Play to earn, free to play. Yazıyorsun aramaya. Aramaları detaylandırabilirsin. YouTube'a gidiyorsun. Aynısını yapıyorsun. YouTube'un çok sevdiğim bir olayı var arkadaşlar. Filtrelere geliyorsun buradan. Yüklenme tarihi diye bir seçenek var. Buna bastığın anda yakın tarihte ne gelmiş, ne olmuş, ne bitmiş bütün videoları tek tek izleyebilirsin. Discord'dan faydalanabilirsin. Bunun dışında da YouTuber'ları izlersin. Tanıdığın bildiğin Türk bütün YouTuber'ları izlersin. Twitter'a bakarsın. Ne dedik? Twitter, YouTube, YouTuber'lar, tanıdığın YouTuber'lar ve Discord'larda sorabilirsin, araştırabilirsin. Bunları topladın, koydun kenara. Şimdi bu size ne işe yarar? En azından sistem nasıl işliyor? Bedava oyunlar nasıl oynanıyor? Sonuçta bilgisayar alemindeyiz. Herkes hani en azından bir oyunu eline atmıştır. Rahat rahat oynayabilir bu bedava oyunları. Çoğuna botlar yazılır, çoğu sıkıntılar çeker, coin'i düşer, size acı çektirir. Bu tarafta evet böyle bir tarafı var ama güzel bir oyun bulunduğunda da özellikle ilk 15 günü bir ayı çok tatlı geçiyor. Bunu koyduk kenara. Şimdi benim önerdiğim daha güzel bir tarafı var. Bu da ne? Scholarship mantığı. Scholarship'i basitçe anlatıyorum. Benim param var kardeşim, tamam mı? Ama benim vaktim yok. Ben bir oyuna yatırım yaptım. Char'ları, NFT'leri vesaireleri tutuyorum. Çöpte duracak öyle. Ben değerleneceğini düşünüyorum. Evet ama bir yandan da bunu birinin oynaması, oradaki coin'i kazanması lazım oyun içinde. O zaman ne oluyor? Bu insanlar kendileri yerine oynayacak adam arıyorlar arkadaşlar. Bunlara da yüzde veriyorlar. Yani sen gidiyorsun adamın 1.000 dolar verip yatırım yapıp aldığı şeyi adamdan alıyorsun. Tabii ki sen onu satamıyorsun vesaire, onun farklı ayarları var. Aldıktan sonra arkadaşlar her gün oynaman gerekiyor. Genelde bu 1-2 saat sürer bir oynama süreci ama her gün oynaman gerekiyor. Burada istikrar söz konusu. Giriyorsun oyununa, oynuyorsun 2 saat, farmını atıyorsun, çıkıyorsun. Adam ne yaptı? 1.000 dolar yatırdı. O 1.000 dolar atıyorum 2 ayda geri alacak, 500 diyelim. Aşağı yukarı oyunun aylık getirisi 500 dolar. Bunun %25'ini, genelde en az fiyat %25'tir, size veriyor. Bu da aşağı yukarı işte günde 10 dolar falana da denk geliyor. Genel olarak söylüyorum. 5 dolar en minimumu. 5 doların altını çok kabul etmenizi önermem. O da aşağı yukarı sen düzenli bir şekilde oynadığında sana aylık 100-150 dolar gibi bir para getiriyor. Bu arada videoyu araya da ekleyeyim. Decentraland var mesela. Mana Coin'inin oyunu. Çok büyük bir oyun. Metaverse dünyası. Orada da şansınız yaver giderse gidip kazarak bedava olarak oynayabiliyorsunuz. 1-2 ay oynadığınızda yine size güzel paralar getirebiliyor diye duymuştum. Ben de biraz oynamıştım. Ama çok kurcalamadım. Onu da kenara atın, araştırın. Decentraland. Bunun dışında tamam, scholarship mantığını anladık. Peki nerelere başvurabiliriz? Şimdi arkadaşlar Türkiye'de benim bildiğim Troy Guild var. Bunlar Türk bir firma. Burada oynayabilirsiniz İngilizceniz çok iyi değilse. Ve bunun yanında Sinerji'nin yakın zamanda Cybol'la anlaştığını biliyorum. O tarafa bir gidip bakabilirsiniz. Bunların da dışında arkadaşlar çok 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 büyük guildler var. Ve özellikle Twitch'te çok fazla yayın açan bununla alakalı insan var. İlk önce gittin YouTube'a vesaire araştırdın. Hangi oyunlarda scholarship sistemi var? Şu an benim bildiğim ünlüleri söyleyeyim. Pegaxi de var. Onda direkt hatta scholarship değil, kiralama gibi bir mantığı var. Gidiyorsun almaya çalışıyorsun ama orada ufak fiiller ödediğin için böyle 0.1 dolar gibi ona girmeyebilirsiniz. Axie Infinity var. Eğer iyi kart oyunu oynuyorsanız, elonuz yüksekse, atıyorum benim mesela Hearthstone'da yüksek derecelerim vardı. Ben çok kolay bir şekilde iyi bir desteğiyle, daha çok para kazandırabilecek bir desteğiyle oynayabilirim. Bunun dışında da şu anda en çok gördüğüm Cybol var. Cybol için zaten dedim işte Troy Guild var. Axie için de aynı şekilde Troy Guild var. Tamam, bunu biliyorsun. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun Cybol Scholarship diyorsun. Cybol Guild diyorsun. İnternette aratıyorsun. Biraz İngilizcen varsa zaten bulursun. Twitter'da, YouTube'da da bulursun. Bunun dışında Twitch'e gidebilirsin. Twitch'e gidersin kardeşim. Cybol yazarsın aramaya ya da Axie Infinity yazarsın. Ya da hiç bilemeden kripto yazarsın. Tek tek bütün yayınlara bakarsın. Kim scholarship veriyor? Orada zaten başlığında yazar. Kanalı izle, scholarship kazan diye. Sen gidersin, izlersin kanalı. Adama güzel bir mail atarsın ya da nereden başvuruluyorsa Discord'una vesaire girer yazarsın. Genelde başvurular işte belli bir sadakat puanı kastığında geliyor. O süreçte senin oyunu öğrenmeni istiyor. İnternetten
Sen de oyunu öğrenirsin. Adamı da izler, oyunu öğrenirsin. Sonrasında adamla konuşursun. Dersin ki benim İngilizcem çok iyi değil. Ya da iyiyse gidersin sesli anlatırsın. Ya da yazarak derdini anlatırsın Translate'le vesaire ne kadar oynayabileceğini. Çok tryhard olduğunu. Bütün günler oynamak en önemlisi dediğim gibi. Bütün günler oynarım, aksatmam vesaire. Yazıyorsun, gidiyorsun kardeşim. Alabilirsen scholarship'ini alırsın. Bu konuda ben eminim ki birazcık uğraşırsanız her türlü scholarship alırsınız. Bu bahsettiğim tarafta tamamen oyun oynamakla alakalı. Birazcık stratejik zekanız varsa ve vaktiniz varsa, çoğunda stratejik zeka da gerekmiyor bu arada. Vakit ve ezber gerekiyor bazen de. Genel olarak önemli şey ne? Günde 1-2 saat her gün ayırabileceğiniz vakit. Tamam, koyduk cebe bu işlemi. Senin bir de telefonun var kardeşim. Çoğu oyun telefondan da oynanabiliyor. Diyelim ki telefondan oynanamıyor. Senin bir laptopun olabilir, yan bir cihazın olabilir. Burada önemli olan kural şu. Bir, başka internetin olacak. İki, başka cihazın olacak. Bu en kolay mobil veri ve laptopla çözülebilen sistemler. Takıyorsun telefonunu laptopa, başka internetten giriyorsun. Evdeki internetin ve bilgisayarında da başka yerden oynuyorsun. O oyunların kurallarına bakarsın, insanlara sorarsın. Size scholarship veren kişiler size oyunları anlatır. Sen iki hesap. Ayda da ne yaptın? 150 dolar kazandın. Sen 4 saat çalışıyorsun. 300 dolar para kazanıyorsun. Bitti. Şu an benim size öğrettiğim en başında asgari ücret dediğim meblağa tek bir oyunu oynayarak, iki hesaptan oynayarak aylık olarak ulaştın. Bu tabii ki birinci yol. Daha fazla şeyler de anlatacağım ama bu konunun sonu bugünlük. Benim Discord'uma gelebilirsiniz. Sinerjiye bakabilirsiniz. Troy Guild'e bakabilirsiniz. Onun dışında da gidersiniz Google'a yazarsınız. Tekrar tekrar söylüyorum. Buradan sonra ben size elinize eşyaları verdim. Kazma küreği nasıl sallayacağınızı da söyledim. Gidip de onu da tutup ben sallamayayım arkadaşlar. Birazcık araştırın, kovalayın. Bu işlerde zaten hevesli olmak çok önemli ama kendinizi de çok yorup acele edip bir yerlerden reddedildiğinizde olmuyor deyip bırakmayın. Önceki oyunlardan tecrübeleriniz varsa TFT, Valorant, MMO oyunları vesaire bunları da insanlara söyleyebilirsiniz. MMO oyununu ne dersin mesela? Dersin ki kardeşim ben zamanında günde 15 saat bu oyunu oynuyordum, uyumuyordum dersin. Kart oyunu ne dersin? Ben kart oyununda X bir ranka kadar çıktım, şunları bunları yaptım dersin. Ya da LoL vesaire gibi oyunlarda çok kompetitifim. İşte şuraya çıktım, günde şu kadar oynadım. Birazcık da kendini normalden fazla övün. İnsanlara kendinizi yalandan bir tık fazla yalandan ama abartmadan da pazarlayın. Ve bunun da arkasını çalışarak kapatın arkadaşlar. Ben scholarship'i aldım, 2 gün oynadım. Ya bunun parası az ben bırakıyorum yapmayın. Tecrübedir. Özellikle bir guild tarafından seçilirseniz ve oynarsanız sürekli iletişimde olmaya çalışın. Feedbackler verin, sorular sorun. Neden bunu diyorum? Bir guild sizi bir kere denemeye alırsa ve sizden memnun kalırsa sizin yüzdenizi artırabilir zamanla. Size başka işler getirebilir çünkü orada insanların parası var, vakti yok. Yani size ihtiyaçları var. Siz de orada iyi bir çalışan olmaya çalışın. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.